Bir film izleyip bitirdiğinizde aklınızda hep aynı soru beliriyor mu? Ben bir şey kaçırdım mı acaba? Özellikle Dune gibi katman katman işlenmiş filmleri izlerken yönetmenin aralara gizlediği ufak mesajları ya da sahnelere saklanan ince detayları fark edememek çok mümkün. Ama merak etmeyin, bugün o detayları yakalayacağız. Fremen geleneklerinden Harkonnen'in gizemli dünyasına, Paul'un fark edilmeyen içsel mücadelesine kadar her şeyi açığa çıkarıyoruz. Dune Part 2'nun sırlarını çözmeye hazır mısınız? Filmde Chani'nin o mavi kurdeleyle ne yaptığını fark ettiniz mi? İlk sahnede saçında, sonra ise savaş sırasında kolunda görüyoruz. Peki bu kurdele sadece bir aksesuar mı? Aslında hayır. Bu kitaplarda geçen ve Neshoni atkısı verilen sembolik bir bağ. Fremen kültüründe bu tür eşyalar bağlılık ve kayıp anlamı taşıyor. Chani'nin kurdeleyi sürekli taşıması, Paul ile ilişkisine ve Fremen kültürüne aidiyetine gönderme yapıyor. Ama daha şaşırtıcı olan Villeneuve'ün bu küçük detayı Chani'nin hikayesinin ileride çok daha derinleşeceğine dair bir işaret olarak kullanması. Kurdele ile bağlantılı olarak Chani'nin geçmişine dair bir başka gizemi fark ettiniz mi? Eğer fark etmediyseniz spoiler vermemek adına şimdi burada kesiyorum. Ama yorumlara düşüncenizi yazmayı unutmayın. Jessica'nın kıyafetlerine dikkat ettiniz mi? İlk filmdeki siyah ve koyu tonlu kıyafetleri ikinci filmde yerini daha toprak renklerine bırakıyor. Bu sadece bir moda tercihi değil. Jessica'nın Bene Gesserit kimliğinden uzaklaşmaya başladığını ve artık Fremen topluluğunun bir parçası haline geldiğini simgeliyor. Hatta dikkatlice bakarsanız kıyafetlerine Fremen kum desenlerini bile görebilirsiniz. Yönetmen burada bir taşta iki kuş vuruyor. Allah ya! Allah Allah ya! Öyle mi olmuş kanka? Hem Jessica'nın karakter gelişimini anlatıyor hem de görsel açıdan izleyiciyi bilinç altında bu geçişi hazırlıyor. Prime'ın tasarımı size de karanlık ve boğucu gelmedi mi? Bunun bir sebebi var. Prime'ın bu kasvetli havası yönetmenin çevre mesajı vermek için bilinçli bir tercihi. Doğa tamamen yok olmuş, hava kirli ve insanlar sadece endüstriyel bir düzenin köleleri. Üstelik kara güneş adı verilen fenomen Harkonnen'in gezegenine hakim bir unsur. Bu sadece bir bilim kurgu detayı gibi görünse de aslında gerçekten bir dünya eleştirisi. Villeneuve burada modern dünyadaki çevre sorunlarına bir gönderme yapıyor. Güneş kara değil belki ama biz dünyayı nasıl bir yer haline getiriyoruz? İşte Harkonnen'in ailesinin gezegen tasarımı bu sorunun bir metaforu. Siege Tower'daki mağara sahnesini hatırlıyor musunuz? Duvarlardaki o ilginç desenler aslında rastgele değil. Dev parmak izlerini andıran bu tasarım Fremenlerin doğayla olan uyumunu temsil ediyor. Özellikle Paul'un bu mağaralarda geçirdiği zamanın artması onun da bu kültürün bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ama asıl vurucu detay şu. Parmak izleri aynı zamanda Fremenlerin her bireyinin kendi içinde bir lider olduğunu simgeliyor. Yani topluluk liderlik sistemi değil, bireylerin gücü üzerine kurulu. Bu detay sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda hikayenin felsefi bir temelini oluşturuyor. Paul'un yolculuğu göründüğünden çok daha trajik. O, kurtarıcı gibi lanse edilse de aslında kendi iç dünyasında büyük bir yük taşıyor. Özellikle hayat suyu sahnesinden sonra Paul tamamen değişiyor. Artık ne bir insan ne de bir lider. O sadece Kwisatz Haderach. Yönetmen burada bir kahramanın yükselişi yerine kahramanın kendi kimliğini kaybetme hikayesini anlatıyor. Paul'un yüz ifadesine dikkat edin. O sahnelerde giderek daha donuk hale geliyor. Artık o Paul değil, bir kehanetin canlı vücut bulmuş hali. Bu detay filmi bir kahramanlık hikayesinden bir kimlik trajedisine dönüştürüyor. Jessica'nın bir sahnede suya baktığı o an, suya yansıyan bir sembol. Bu sembol Bene Gesserit'in logosuna benzeyen bir şekil. Burada Villeneuve suyun sadece bir yaşam kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir kehanet kaynağı olduğunu ima ediyor. Jessica'nın suyla olan bağlantısı onun kehanetlere olan bağımlılığını ve onlara olan saygısını gösteriyor. Evet, Dune Part 2'nun en şok edici sahnelerinden biri. Baron Vladimir Harkonnen yeğeni Feyd Rauta'yı dudağından öpüyor. Öpücük diyor. Ve Feyd Rauta da bu öpücüğe karşılık veriyor. Şimdi bir düşünün. Sahneyi izlediğinizde ne hissettiniz? Sana ne? Rahatsızlık, şok, yoksa bu neden oldu şimdi diye mi sordunuz? İşte tam da burada bu sahnenin derin anlamına iniyoruz. Bu öpücük aslında bir sevgi göstergesi değil. Harkonnen hanedanlığında duygulara yer yok. Bu tamamen bir güç ve kontrol oyunu. Baron Harkonnen Feyd Rauta'yı dudağından öperken aslında sen benim kuklamsın, benim kontrolüm altındasın diyor. Ancak daha ilginç olan Feyd'in de bu öpücüğe karşılık vermesi. Peki neden? Feyd'in burada Baron'a boyun eğdiğini mi görüyoruz? Yoksa onun oyununu oynayıp zamanı geldiğinde tahtı ele geçirdiğini
geçirme planları mı yapıyor? Denis Villeneuve bu sahneyle hem izleyiciyi şok ediyor hem de Harkonnen ailesinin çarpıklığını açıkça ortaya koyuyor. Baron'un manipülatif dünyası bu sahnede zirveye ulaşıyor. Aynı zamanda bu sahne Fate Rauto'nun ileride Baron'a karşı bir tehdit oluşturacağına dair güçlü bir ipucu da olabilir. Ama şimdi size soruyorum. Bu öpücüğü nasıl yorumladınız? Fate gerçekten Baron'un kontrolü altında mı? Yoksa bu bir güç oyunu mu? Bu sahne sizi rahatsız etti mi? Yoksa hikayeye katkı sağlayan bir detay olarak mı görüyorsunuz? Hadi yorumlara yazın, bunu tartışalım. Çünkü bu sahne konuşmayı fazlasıyla hak ediyor. Görüyorsunuz, Dune Part 2 sadece bir film değil. Her detayında ayrı bir hikaye barındıran bir başyapıt. Bu detayları fark etmek hikayeyi daha anlamlı kılıyor. Eğer bu videodan keyif aldıysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda en çok hangi detayı sevdiğinizi yazmayı unutmayın. Şimdi gidip filmi tekrar izleyin. Çünkü bu detayları görmeden filmi eksik izlemiş olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.